Mart 2026. İnsanlık tarihinde ilk kez düşünme yetisini kiralıyoruz. Eskiden daha çok kütüphanelere giderdik, bilgiye sahip olurduk. Şimdi ise bilgiye Atlas Okyanusu'nun altından geçen kablolarla bağlı bir API üzerinden abone oluyoruz. Ayda $500 API faturası ödeyip bulutun konforlu tuzağında mı kalacaksınız, yoksa o parayı bir RTX 5090 veya Mac Studio taksidine yatırıp kendi zekanıza mı sahip olacaksınız? Ben Dikore Metot Avtu. Geçen videoda API faturalarının nasıl cüzdanı erittiğini tasarruf ve verimlilik ekseninde konuşmuştuk. Bugün ise bir adım öteye geçiyoruz. Özgürlük ve mülkiyet. RTX 5090'lar, Apple'ın M4 Ultra'ları. Bugün bulutun kiracılığından istifa edip dijital egemenliğimizi ilan etmenin maliyetini ve felsefesini masaya yatırıyoruz. Önce teknik temeli atalım. Neden yapay zeka için ekran kartı, GPU gerekiyor? İşlemciyi, yani CPU, çok karmaşık problemleri çözen bir profesör gibi düşünün. Ekran kartını ise binlerce öğrenci. Yapay zeka işlemleri özünde milyarlarca basit çarpma işleminden ibarettir. Profesör bu işlemlerde yavaş kalır ama binlerce öğrenci aynı anda saniyeler içinde devasa bir matrisi tamamlayabilir. Ancak 2026'da hızdan daha önemli bir şey var. VRAM, video belleği. VRAM, yapay zekanın nefes aldığı alandır. Llama 4 gibi devasa bir modelin tüm ağırlıklarının bu belleğe sığması gerekir. Sığmıyorsa o sistem çalışmaz. Bu bir fiziksel sınır duvarıdır. Şimdi fiziği ekonomiye bağlayalım. Enerjinin korunumu yasası. Buluttan bir yanıt aldığınızda o veri merkezinizdeki binlerce fanın soğutma maliyetini ve elektriği aslında API birim fiyatında işlem maliyeti olarak ödüyorsunuz. Fizikte olduğu gibi dijital ekonomide de hiçbir kaynak yoktan var olmaz. Bir RTX 5090 tam yükte 575 Watt çeker. Eğer günde 8 saat tam kapasite ajan çalıştırıyorsanız yerel sistem 14 ayda kendini amorti ediyor. Yani 14 ay sonra zeka sizin için bedava hale geliyor. Bir yazılımcı veya içerik üreticisiyseniz en büyük düşmanınız gecikmedir. Bulut API'yi internet hızınıza, o anki sunucu yoğunluğuna bağlıdır. Bazen 1 saniye, bazen 10 saniye beklersiniz. Yerelde ise gecikme neredeyse sıfırdır. Siz Enter'a bastığınız an yanıt başlar. Bu otomasyonlarınızın 10 kat hızlanması demektir. Ve en kritik konu: data privacy, veri gizliliği. Şirket verilerinizi, henüz yayınlanmamış video senaryolarınızı Claude'a veya GPT-5'e yüklemekle kendi sunucunda Llama 4 koşturmak arasındaki fark, evinde konuşmakla meydanda bağırmak arasındaki fark gibidir. Gizlilik 2026'da sadece bir kelime değil, bir iş stratejisidir. Veriniz evinizde kalır, sansürsüz özgürlük başlar. Geçen videoda bahsettiğimiz o sonsuz döngüye giren otonom ajanlar var ya, eğer o ajan API'ye bağlıysa sabah uyandığınızda $2000'lık bir kredi kartı sürpriziyle karşılaşabilirsiniz. Bu yatırım getirisini imkansız kılar. Ama yerelde en fazla odanız biraz ısınır ve bilgisayarınız yorulur. Finansal risk sıfırdır. Bu yüzden Dikore metodunun 2026 stratejisi şudur: kritik akıl yürütme için bulutu kirala. Operasyonel iş gücü ve tekrar eden işler için donanımına sahip ol. Gelin basit bir hesap yapalım. Bir RTX 5090 yatırımı yaptınız. Amortisman süresini hesaplamak için formülümüz basit. Eğer yoğun bir içerik üreticisi veya yazılımcısıysanız bu sistem 14 ayda kendini ödüyor. Ondan sonraki her akıl yürütme sizin için bedava. Bu sadece bir tasarruf değil, bu bir yatırım getirisi meselesi. Donanım sizin mülkünüzdür. API ise başkasının lütfu. Şimdi
Peki tamam, ikna oldum ama ben yazılımcı değilim. Bu modelleri nasıl kuracağım diyorsanız duyuyorum. Korku bariyerini yıkalım. 2026 yılındayız. Her şey çok kolaylaştı. Önce LM Studio veya Ollama sitesine giriyoruz. Bunların linklerini aşağıya bıraktım. Sadece indir diyoruz. Bu bizim yapay zekamızın motoru olacak. Arama kısmına geliyoruz. Bakınız, Llama 4 burada. Maverick sürümü ağır ve zekidir. Scott sürümü ise hızlı bir yamak. Ben bugün hızlı olanı seçiyorum. Ama dikkat! Her büyük model her sisteme sığmaz. Görüyorsunuz, 67 GB'lık bir devi her bilgisayar kaldıramaz. Mülkiyetin bedeli donanımınızın sınırlarını bilmektir. Eğer sisteminiz zorlanıyorsa çözüm pes etmek değil, daha çevik bir yamak seçmektir. İşte çözüm. Llama 3.23b sadece 3.4 GB ama beyni 8 bit hassasiyetle korunmuş. Saniyeler içinde indi ve artık tamamen benim diskimde. Mülkiyet işte bu kadar hızlı. Hop, indirme bitti. İnternet kablomu çekiyorum ve bakınız, merhaba diyorum. Anında cevap veriyor. Veri benim evimde, zeka benim mülkiyetimde. Bakın, bu metadata tablosu. Modelin kimlik kartıdır. 131 bin kelimeyi tek seferde hatırlayabiliyor ve diller listesinde Almanca desteği var. Yani sadece bir sohbet botu değil, profesyonel bir dil asistanı kurduk. Şimdi en kritik testi yapıyoruz. Lama'ya soruyorum. Mülkiyet mi, abonelik mi? Cevap, abonelik. Gördünüz mü? Bulut devlerinin verisiyle eğitilen bir zeka size yine bulutu satmaya çalışıyor. Ama yerelde kontrol bizde. Hemen kaputu açıyoruz. System prompt, bu kısma müdahale edip ona mülkiyetin ve özgürlüğün değerini hatırlatıyoruz. GPU yük aktarmayı da sonuna kadar açıp ekran kartının kaslarını devreye sokuyoruz. Ayarlar tamam. Tekrar soruyorum. Ve sonuç mülkiyet. Hem de saniyede tam 110 token hızla. İnternet kapalı. Abonelik ücreti yok. Veri sızıntısı riski 0. İşte bu Decore metot farkı. İşte bu kadar. LM Studio ve Ollama gibi araçlarla tıpkı bir oyun indirir gibi yapay zeka modelini bilgisayarınıza indirip interneti kapatıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Kod yok, terminal yok, karmaşık ayarlar yok. Sadece mülkiyet var. Birçok kişi korkuyor ama 2026'da yerel yapay zeka kurmak bir oyun yüklemekten daha kolay. Bakın, interneti kapattım ve Llama 4 hala yanımda. Verim bende, kontrol bende. Bunu bir de N8N ile bir workflow'a bağladığınızı düşünün. Para ödemeden çalışan, siber güvenliği evinizin duvarlarında biten bir otonom asistan. Peki, her şeyi mi yerelde yapacağız? Hayır. Decore metodun 2026 vizyonu hibrit olmaktır. Çok karmaşık bir stratejik planlama yapacaksan git bulutun en devasa modeline GPT-5 veya Claude 4.5, 4.6 kirala. Ona o parayı ver. Ama her gün attığın mailler, N8N üzerindeki basit otomasyonlar, kod yazarken kullandığın yardımcılar, bunları buluta gönderip her ay yüzlerce dolar yakmak mantıksız. Bunları yerelde yamak modellerle çözüyoruz. Yani mimar bulut stratejiyi kurar, işçiler, yamaklar, yerel olanlar işi bitirir. Bu sürdürülebilir bir yapay zeka ekonomisidir. Sonuç, bulutu kiralayın ama zekaya sahip olun. Bu sadece bir teknoloji videosu değildi.
Bu 21. yüzyılda kendi aklınıza sahip çıkma rehberiydi. Donanım satın almak sadece bir kutu satın almak değildir. Dijital egemenliğinizi ilan etmektir. Bulutun kiracısı kalmak bir tercih olabilir. Ancak donanımınızın efendisi olmak Dikora metot ruhuna uygun bir vizyondur. Kritik kararlar için dünyanın en büyük modellerini bulutta kullanın ama günlük operasyonunuzu kendi silikonunuzda yönetin. Şimdi top sizde. Bir defalık donanım yatırımı yapmak mı yoksa her ay en güncel modeli bulutta kullanmak mı? Sizin kırılma noktanız kaç dolar? Yorumlarda tartışalım. Bu videoda kullanılan birincil kaynaklar ve linkleri açıklamalar kısmında. Bir sonraki videoda kendi ajan ordunuzu nasıl kuracağınızı konuşacağız. Görüşmek üzere. Meraklı kalın. Profesyonel kalın.